Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda ülkemiz şartlarını düşündüğümde bence alınabilecek en mantıklı aralıktan, yani 10.000 ile 15.000 arasındaki en iyi telefonları beraber kısa inceleyeceğiz. Bana destek vermek bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak fiyatlar ve piyasa ile ilgili bir değerlendirme yaparsam, açıkçası geçtiğimiz aya oranla fiyatlar çok yükseldi diyebilirim. Benim bu aralıktaki tartışmasız favorim Poco F5 iken şu anda Poco F5'i ne 15.000'e ne de 16.000'e hiçbir şekilde bulamıyoruz. Poco F5 şu anda inanılmaz şekilde zamlanmış durumda. Artık neredeyse 20.000 bandına kadar F5'i bulabiliyoruz. Fakat bunun dışında hala zamlanmayan veya zamlansa da hala alınabilir seviyede olan pek çok telefon var. Listedeki tüm telefonları alabileceğiniz en ucuz ve en uygun fiyatlı linkler açıklama ve yorumlarda olacak. Güvenli bir şekilde oradan alabilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan listenin en uygun fiyatlı telefonuyla başlayalım. A34'e arkadan baktığımız zaman A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Listenin ikinci sırasında Galaxy A54'ü görüyoruz. Oldukça sade ve şık bir tasarımın önümüze çıktığını söyleyebilirim. Arka kapak Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam yüzeye sahipken çerçevelerde de plastik bir yapıyı görebiliyoruz. 6.4 inçlik Super AMOLED Full HD Plus 403 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Performans tarafında ise son dönemlerdeki en iyi Exynos işlemciyle birlikteyiz. Exynos 1380 Galaxy A54'e konumlandırılmış. Arka kameramız 50 megapiksel OIS destekli bir sensör bulunurken ikinci kamerada 12 megapiksellik ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameramız da var. 5000 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Maalesef ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Tasarım olarak Xiaomi 12 Lite rakiplerinden bayağı farklı bir tasarımla geliyor. Keskin kenar çerçeveleri ve arka kapakta mat bir yüzeyin olmasıyla oldukça şık bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. 12 Lite elinize aldığınız zaman da gayet iyi hissettirdiğini belirteyim. 7.29 mm'lik kalınlık ve 173 gramlık ağırlığıyla kullanımı oldukça kolay ve tasarım olarak da kendi fiyat aralığında rahatlıkla en iyisi diyebilirim. Ekran konusunda gerçekten muazzam diyebilirim. Yonga seti tarafında orta segmentin en iyi işlemcisine, yani Snapdragon 778G'yi görüyoruz. Kamera konusunda ise Xiaomi 12 Lite'da 108 megapiksel Samsung HM2 sensörü ana kameramızda kullanılmışken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi açısından orta üst segmentteki rakiplerine baktığımızda ana kamera performansında 12 Lite'ın ciddi anlamda iddialı olduğunu söyleyebilirim. Video tarafında ise Xiaomi 12 Lite 4K 30 FPS'te ACE ile beraber videolar çekebiliyor. Xiaomi 12 Lite'da 4300 mAh batarya ve 67 Watt gibi oldukça iyi bir değeri görebiliyoruz. Android 12 ve MIUI 13 ile gelen Xiaomi 12 Lite 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Listemizin 4. sırasına geçtiğimizde kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu
kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Galaxy S21 FE'nin detaylı bir incelemesini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımla başladığım zaman S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Gayet şık bir tasarımın önümüze çıktığını da söylemem gerekiyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor ve 12 megapiksellik ana kameramız fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Donanım kısmında da Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci günlük kullanımda da bize gayet yüksek bir performans verirken oyunlarda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ancak ısınma noktasında biraz sıkıntılı bir işlemci olduğunu belirtmem gerekiyor. Telefonumuz muadillerine göre biraz daha fazla ısınıyor. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlere sahip olan cihazımızın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu söyleyeyim. Stabilite açısından gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tasarımsal açıdan Poco X4 GT'ye bir baktığımızda X4 GT 8.8 mm'lik kalınlığa ve 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekran tarafına baktığımızda 6.6 inç Full HD Plus ve 407 ppi gibi oldukça iyi bir piksel yoğunluğuyla gelen IPS LCD bir panelle karşılaşıyoruz. Burada ekranımızın IPS olmasının yanı sıra 144 Hz tazeleme hızıyla beraber ekran deneyimi kesinlikle zirveye çıkıyor. Bu ekranın dokunma hassasiyetinin gayet iyi hissettirdiğini de söyleyebilirim. Bu cihazın en iddialı olduğu taraf donanım tarafı diyebiliriz. MediaTek Dimensity serisinden 8100 gibi çok performanslı bir işlemci önümüze çıkıyor. Bu işlemcimiz piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden diyebilirim. PUBG gibi oyunlar için de bu telefon bence oldukça ideal. Dostlar, son bir toparlayacak olursak Galaxy A34 şu anda bu piyasada bu şartlarda alabileceğimiz bence en ucuz ve en mantıklı telefonlardan diyebilirim. Yonga setiyle kendi fiyatında rakipsizken aynı şekilde kameralarıyla da çok başarılı. Ekran kalitesi, batarya performansı, tasarım haricinde her şey okey. A34 alıp 3-4 yıl sorunsuzca kullanabilirsiniz. Eğer ki burada oyun performansı sizin için önemli ise A34 almak gerçekten mantıklı. Galaxy A54 ile A34 arasında şu anda 2000 TL bandında bir fark bulunuyor. Peki bu farkı vermeye değer mi? Eğer ki kamera sizin için önemli ise A54 A34'ten keskin bir şekilde ayrışıyor. Özellikle de video konusunda A54'ün çok daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fakat oyun performansı olarak da Galaxy A34 A54'ten önde. Yaklaşık 2,5 yıldır en iyi telefonlar serisine aralıksız şekilde devam ediyoruz ve bu listede pek çok telefon geldi geçti. Fakat Galaxy S20 FE hala vazgeçilmezler arasında. Şu anda fiyatı daha da artmış olsa bile 12.000 TL'ye 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla bir S20 FE alabiliyoruz. Bu fiyatıyla kamerası ve performansıyla da hala iddialı bir telefon. Özellikle de kameralarıyla bu fiyat bandında hala alabileceğimiz açık ara en iyi cihaz. Ama kesinlikle 6 GB RAM'li modeli önermiyorum. Çünkü baktığımız zaman her ne kadar Snapdragon 865 yeterli bir işlemci olsa da 6 GB RAM artık yeterli değil. Özellikle de telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız ilerleyen yıllarda 6 GB RAM'in dezavantajını çok net şekilde göreceksiniz. O yüzden mutlaka ve mutlaka eğer S20 FE alacaksanız 8256 modelini almanız gerekiyor. Hem kamerası hem performansı iyi olsun derseniz de burada da Realme GT2 S20 FE'den bence daha mantıklı bir cihaz diyebilirim. Fakat tabii ki S20 FE'nin de kamera noktasında GT2'den ayrıldığını söyleyeyim. GT2 A34 ve A54'ten daha iyi bir kameraya sahipken S20 FE
bu fiyat bandında açık ara en iyisi. Eğer büyük, kalın, ağır telefonlardan sıkıldıysanız, gerçekten tasarım olarak baktığınızda göze hoş gelen ve ince, hafif bir telefon istiyorsanız Xiaomi 12 Lite şu anda uygun fiyatıyla da gerçekten alınabilecek en mantıklı seçenek. Kameralarıyla da hiç fena değilken Snapdragon 778G, 256 GB depolaması ve 5G desteklemesiyle de S20 FE'den bir adım öne çıkıyor. Oyunlarda da herhangi bir sorun yaşamazken, özellikle fotoğraf çekmek sizin için daha önemliyse 12 Lite'da kesinlikle idare edecektir. Açıkçası 13.000 bandında S21 FE'nin tek avantajı var. O da kesinlikle kameraları. Şu anda 15.000 bandına kadar da en iyi kameranın S21 FE'de olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların dışında eğer oyuncuysanız da üst düzey bir performans aradığımız zaman Poco X4 GT şu anda 14.000-15.000 bandında rahatlıkla bulunuyor. Bu fiyatına oranla Dimensity 8100 gibi gerçekten bir amiral gemisi işlemciyi burada görebilmek çok büyük bir avantaj. Evet, ekran konusunda ve kamera olarak rakiplerinden biraz geride kalıyor. Fakat performans konusunda da listedeki diğer tüm telefonlardan çok keskin bir şekilde ayrışıyor. Genel olarak bu piyasa şartlarında alabileceğimiz en iyi telefonları beraber kısa kısa inceledik ve bu cihazların tamamının detaylı incelemeleri, bazılarının uzun kullanım testi ve bazılarının da birbirleriyle karşılaştırmaları kanalımızda var. Onları da kanaldan bulabilirsiniz. Peki sizce bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca sorularınız olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.